Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan askeri güçlerini birleştirirse ne olur? Bu soru durup dururken uydurduğumuz bir soru değil. Bu üç ülkenin bu yönde görüşmeler yaptığı biliniyor. Bu yüzden hızlıca bu soruya odaklanıyoruz bugün. Bu üç askeri güç birleşirse ortaya nasıl bir potansiyel çıkar? Bu potansiyel NATO'ya alternatif olabilir mi? Hepsinden de önemlisi bu üç askeri güç gerçekten birleşebilir mi? En azından Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yaşanan sorunlar bu kadar ortadayken bugün hızlıca bu soruları cevaplıyoruz. Bütün bu konuştuğumuz süreç aslında ilk olarak Pakistan'la Suudi Arabistan arasında imzalanan bir anlaşmayla başladı. O yüzden öncelikle bu anlaşmaya bir odaklanalım. Pakistan'la Suudi Arabistan arasında Eylül 2025'te Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın temel mekanizması şu: taraflardan birine yönelik herhangi bir saldırı diğerine de yapılmış sayılıyor. Yani aynı NATO'nun 5. maddesi gibi. Ama imzalanan metinde önemli bir detay vardı. Burada silahlı saldırı kavramı kullanılmadı. Saldırı terimi tercih edildi. Yani bu şu demek: vekalet savaşlarından tutun asimetrik terör tehditlerine kadar her şeyde geçerli bir anlaşma imzalandı aralarında. Tabii ki bu anlaşma durup dururken imzalanmadı. Bölgede güç dengelerinin değiştiğini artık herkes görebiliyor. Özellikle Haziran 2025'te yaşanan İsrail-İran çatışması Körfez'deki ülkelerin yavaş yavaş uyanmasına vesile oldu. Ama kırılganlığın zirveye ulaştığı olay 9 Eylül 2025'te İsrail jetlerinin Katar'ın başkenti Doha'daki bir hedefe saldırı düzenlemesi oldu. Çünkü bu olay Körfez ülkelerine şunu gösterdi: ABD, Körfez'de İsrail saldırganlığından müttefiklerini korumaktan aciz. Sonuçta Katar, ABD'nin ciddi bir müttefiki. Hatta Katar'da ABD'nin çok önemli askeri üsleri de var. Buna rağmen İsrail geldi, Katar'ın başkentini vurdu, gitti. Tabii böyle olunca Suudi Arabistan, Washington dışında alternatif güvenlik arayışlarına yöneldi. Ki zaten bu konuda bir hazırlık vardı. Çünkü Suudi Arabistan daha önce ABD'den F-35 almak istediğinde yine engellerle karşılaşmıştı. Yine ABD'den NATO benzeri iki taraflı güvenlik garantileri elde etmek istedi. Bunun için ciddi lobi faaliyetleri gerçekleştirdi ama başaramadı. Böyle olunca Pakistan kartını devreye soktu ve Katar'a yapılan saldırıdan yaklaşık bir hafta sonra Pakistan'la stratejik karşılıklı savunma anlaşmasını imzaladılar. Bu öyle laf olsun diye imzalanmış bir anlaşma değil. Anlaşmanın detayları ile ilgili basına sızan önemli bilgiler var ve bunlara göre anlaşma sayesinde kriz anlarında Pakistan, Suudi Arabistan topraklarına 80 bin askere kadar Pakistan askeri konuşlandırabilecek. Tabi mesele sadece askerle sınırlı değil ki bu anlaşmanın ilk somut hamlesine de şahit olduk. İran, Körfez ülkelerini vurunca Pakistan, Suudi Arabistan'a destek gönderdi. Yaklaşık 8 bin asker gönderdiler. Bunun yanında 16 uçaklık bir JF-17 savaş uçağı filosu gönderdiler. Yine aynı şekilde Çin menşeli HQ-9 yüksek irtifa hava savunma sistemini Suudi Arabistan'a sevk ettiler. Pakistan savaş gemileri de Körfez kıyılarına, Suudi Arabistan'a destek için konuşlandırıldı. Yani bu anlaşma öyle kağıt üzerinde kalmış bir anlaşma değil. Ama anlaşmanın en çok konuşulan yönü ülkelerin birbirine gönderebileceği asker ya da savaş uçağı potansiyeli olmadı. Bu anlaşmada en çok konuşulan kısım işin nükleer boyutu oldu. Pakistan nükleer silaha sahip tek Müslüman ülke. Böyle bir anlaşma imzalanınca tabii ki nükleeri kapsıyor mu, kapsamıyor mu sorusu gündeme geldi. Yani Pakistan bu anlaşma kapsamında nükleer gücünü gerektiğinde Suudi Arabistan için kullanacak mı? Anlaşmadan hemen sonra Pakistan Savunma Bakanı, Pakistan'ın sahip olduğu askeri yeteneklerin ve stratejik varlıkların tamamının Suudi Arabistan'ın savunması için seferber edilebileceğini söyledi. Zaten bu açıklama nükleer tartışmalarını beraberinde getirdi. Çünkü Suudi yetkililer de bu anlaşmayla bir nükleer şemsiye altına girdiklerini iddia ettiler. Tabi bu işler o kadar basit değil. Pakistan Savunma Bakanı sonrasında sözlerini geri aldı ve nükleerin bu anlaşma kapsamında olmadığını açıkladı. Ki zaten Pakistan nükleeri tamamen Hindistan'dan gelebilecek tehditlere karşı elinde bulunduruyor. Böyle bir ortamda Pakistan'ın kendi nükleer cephaneliğini Suudi Arabistan'da konuşlandırması çok gerçekçi değildi. Ve tek mesele de bu değil. Böyle bir hamle dünyanın dikkatini oraya çekecektir ve Pakistan'la Suudi Arabistan ciddi bir baskı altında kalır. Yani kısacası Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan stratejik karşılıklı savunma anlaşması nükleer gibi bazı bilinmeyen kısımlara sahip olduğu için bütün dünyada adından söz ettirmeyi başardı.
Tabi bu hamle, yani bu anlaşma Hindistan ve İsrail'in hiç hoşuna gitmedi. Ama ilginç şekilde İran bu hamleyi İsrail'in saldırganlığına karşı bölgede Suudi Arabistan'ın caydırıcılığını arttıran yapıcı bir adım olarak nitelendirdi. Yani Hindistan ve İsrail'in tepkisi normal ama İran'ınki elbette şaşırtıcı. Çünkü İran'la Suudi Arabistan son dönemlerde biraz normalleşse de aslında savaş halinde sayılabilecek iki devlet. Neyse, yani kısacası adından söz ettiren, bütün dünyada konuşulan bir anlaşmadan bahsediyoruz. Ve en başından beri Türkiye'nin adı bu savunma paktı ile birlikte anılıyor. Ocak 2026'daki verilerde Türkiye'nin Suudi Arabistan ve Pakistan'la bu konuda ileri düzeyde müzakereler yürüttüğünü gösterdi. Özellikle Pakistan, Türkiye'nin bu pakta dahil olması konusunda çok istekli. Hatta daha önce Pakistan Savunma Bakanı 3 ülke için taslak bir savunma anlaşmasının hazırlandığını açıkladı. Bu açıklamaya göre bu taslak taraflarca inceleniyordu. Ama Dışişleri Bakanı Hakan Fidan henüz nihai bir imza sürecinden bahsetmek için çok erken olduğunu açıkladı. Türkiye bu tarz oluşumlara hemen zıplamaz. Önce bir meseleyi enine boyuna düşünür. Şu anda da bunu yapıyor muhtemelen. Ha tabii bu pakt dağıldı gibi iddialar da var ama hiçbirisi kesin değil. İddialardan ibaret. Bu üç ülke birleşirse ortaya nasıl bir potansiyel çıkar kısmına geçmeden önce önemli bir konuya odaklanalım istiyorum. Türkiye böyle bir anlaşmayla nükleer bir şemsiyenin altına girmek ister elbette. Pakistan, Suudi Arabistan için yapmayacak bile olsa Türkiye için o nükleer silahları kullanabilir. Peki Türkiye'nin tüm risklerine rağmen böyle bir şeyi isteyeceğini nereden çıkarıyoruz? Çünkü ben Türkiye'nin nükleer güce ulaşmaya çalıştığını düşündüğümü daha önce defalarca belirttim. Hatta son dönemi bir düşünün. Neden böyle düşündüğümü anlarsınız. Türkiye 6000 kilometre menzilli Yıldırım Han füzesini tanıttı. 6000 kilometre menzil demek kıtalar arası balistik füze demek. Hiç kimse kıtalar arası balistik füzeyi nükleer olmayan bir başlıkla atmak istemez. O yüzden Yıldırım Han açıklanınca dünya basını zaten Türkiye'nin nükleer bir güç olmaya çalıştığını yazıp çizmeye başlamıştı. Bir de bunun yanında Türkiye 2024 yılında Nijer'le uranyum madenciliği anlaşması imzaladı. Türkiye'nin zaten orada altın madenciliği faaliyetleri vardı. 3 aktif sahada Türkiye şu anda altın arıyor orada. İşte bu anlaşmayı genişletip uranyumu da bu anlaşmaya dahil etti Türkiye. Tabi buradan gelen uranyumla hemen nükleer başlık yapamazsınız ama ilk etapta sivil nükleer enerji gücü için kullanacağı bu potansiyel daha sonra askeri nükleer gücün temelini oluşturabilir. Tabi çok uzun vadede. Çünkü bu maden çok uzun ve karmaşık bir sürecin sonunda nükleer yakıta ve silaha dönüşüyor. Ama öyle de olsa anlayabildiğimiz şey ne buradan? Türkiye'nin ciddi nükleer hedefleri var. Pakistan'la böyle bir imkan oluşuyorsa bunu kaçırmayacaktır diye düşünüyorum. Tabii nükleer şemsiye bu meselenin en ütopik kısmı. O yüzden oraya odaklanmak yerine esas odak noktamıza geçelim. Yani bu üç ülke askeri gücünü birleştirirse ortaya nasıl bir potansiyel çıkar? Bu soruyu cevaplayalım. Ardından da bu üç ülkenin gerçekten birleşme ihtimali var mı? Onu konuşuruz ve videoyu bitiririz. Bu üç ülke olur da bir araya gelirse her açıdan dünyanın en büyük güçlerinden biri ortaya çıkıyor. Sadece insan gücü açısından bile baksak inanılmaz bir potansiyel var. Üç ülkenin toplam nüfusu 370 milyonun üzerinde. Türkiye'nin şu an 481 bin aktif askeri personeli var. Pakistan için bu sayı 685 bin. Suudi Arabistan'ın ise 247 bin aktif askeri var. Yani oluşacak bu paktın ilk etaptaki aktif askeri gücü 1 milyon 413 bin. Bunun yanına 1 milyon 160 bin yedek askeri de ekleyin, ortaya çıkan potansiyel muazzam. 2,5 milyonun üzerinde hazır asker demek. Savunma bütçelerine baktığımızda da yine bir dev ortaya çıkıyor. Türkiye'nin 30 milyar dolar yıllık savunma bütçesi var. Bu her yıl artarak devam ediyor. Pakistan'ın 12 milyar dolar, Suudi Arabistan'ın ise 72,5 milyar dolar yıllık savunma bütçesi. Yani toplamda yaklaşık 115 milyar dolarlık bir savunma bütçesinden bahsedebiliriz. Yani Avrupa'nın tamamının 1/3 kadar bir savunma bütçesine sahip ve böyle bir pakt dünyada dengeleri alt üst eder. Biz bu oluşumun, yani bu muhtemel oluşumun hava, kara, deniz ve füze gücü gibi farklı parametrelerini tek tek ele alalım. Mesela hava gücünü analiz ederek başlayalım. Bu üç ülke bir araya geldiğinde 3400'ün üzerinde askeri uçaktan oluşan muazzam bir hava gücü ortaya çıkıyor. Küresel ölçekte ve niceliksel olarak bakarsak ABD ve Çin'den sonraki en büyük hava envanterlerinden biri ortaya çıkıyor. Ki bu bahsettiğim potansiyelin içinde insansız sistemler de yok. Türkiye'nin insansız hava araçlarını eklediğimizde potansiyel çok daha büyür ama şu an klasik hava gücü analizi şeklinde gidelim. Sadece savaş uçağı olarak bile ele alsak paktın toplamda 815 savaş uçağı var ve bu oluşumun ciddi bir havada yakıt ikmal kapasitesi var. 3 ülkenin envanterinde toplam 33 adet havada yakıt ikmal uçağı var. Bunun 22'si Suudi Arabistan'a ait ve çok modern bir tanker filosu bu. Bu kapasite 3 ülkenin Doğu Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar uzanan bir operasyonel yarıçap kazanmasını sağlıyor. Tabi bunun yanında burada çok ciddi bir çeşitlilik de ortaya çıkıyor. Suudi Arabistan ve Türkiye tamamen ABD ve Batı menşeli savaş uçağı envanterine sahip. Türkiye'nin omurgasını F-16'lar oluşturuyor. Suudi Arabistan
Arabistan'ınkini ise F-15 savaş uçakları. Bir de Eurofighter Typhoon'lar var. Hali hazırda Suudi Arabistan bu uçakları kullanıyor. Türkiye'de almak üzere. Pakistan ise daha doğu odaklı bir envantere sahip. Çin'le işbirliği içerisinde JF-17'leri geliştirdiler. Ve son dönemde envanterlerine J-10CE uçakları girdi. Aynı zamanda Pakistan Mirage 5 platformlarında görevde tutuyor. Tabii böyle bir çeşitlilik aslında aynı zamanda yapısal bir zorluk da oluşturuyor. Platform çeşitliliği aynı zamanda envanter çeşitliliği anlamına da geliyor çünkü. Haliyle ülkeler bir lojistik engelle karşılaşacaklar. Savunma sanayi ekosistemi oluşturulurken burada bir entegrasyon sorunu yaşanacak ama bunu aşmak çok zor olmayacak. Çünkü Türkiye havacılıkta gerçekten şov yapıyor. Her tür uçağı, her tür mühimmatı entegre edebilecek bir savunma sanayi potansiyeli var. Ayrıca Suudi Arabistan uçakları tamamen ABD'nin kontrolünde, yazılım anlamında diyorum. Bir gerginlik anında Türkiye belli bir süre içerisinde bu uçakları da yerleştirebilecek kapasite ve kabiliyete sahip. Yani hava gücünü analiz ettiğimizde Türkiye'nin dokunuşlarıyla gerçek anlamda bağımsız bir hava gücü ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Daha da önemlisi Türkiye'de Kaan gerçeği var. Milli savaş uçağı Kaan envantere girdiğinde bu pakt hiç olmadığı kadar güçlü bir hale gelecek. Çünkü tamamen bağımsız bir savaş uçağı envantere girmiş olacak. Tabi bu noktada bir avantajdan daha bahsedebiliriz. Savaş uçağı projeleri gerçekten kolay işler değil. Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan'ı yanına alarak Kaan projesini ciddi anlamda hızlandırabilir ve dünyanın en büyük hava güçlerinden biri haline gelebilir. Kara gücüne baktığımız zamansa yine muazzam bir potansiyel karşımıza çıkıyor. Bakın 6.000'den fazla ana muharebe tankı ve 180.000'den fazla zırhlı muharebe aracından bahsediyoruz. Yani modern askeri tarihin en büyük mekanize güçlerinden biri ortaya çıkıyor. Konvansiyonel zırhlı çarpışmalarda bu güç dengeleri alt üst edebilir. Pakt'ın toplam 2087 kundağı motorlu obüsü var. 1200'den fazla çok namlulu roket atarı var. Yani saniyeler içerisinde binlerce kilometre karelik bir alanı yerle bir edebilecek bir ateş gücü ortaya çıkıyor. Türkiye'nin obüs potansiyelini zaten biliyorsunuz. Bunun yanında bir de Pakistan'ın Fateh 1 ve Fateh 2 gibi uzun menzilli topçu roket sistemleri var. Yani Türkiye ve Pakistan'ın potansiyeli kara savaşlarında dünyada herhangi bir güce karşı ciddi bir topçu üstünlüğüyle savaşabilir. Zaten Türkiye ile Suudi Arabistan arasında bu alanda ciddi işbirlikleri var. İDEF 2025'te Türk savunma şirketleriyle Suudi Arabistan zırhlı araç ve mühimmat yerleştirme anlaşmaları imzalamıştı. Bunun da çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor. Bu yıl Suudi Arabistan Sami Kara Sistemleri Endüstriyel Kompleksini açtı. Burayı Endüstri 4.0 tabanlı üretim hatlarıyla donattı. Yani kara gücünde Pakistan ve Türkiye'nin potansiyeli inanılmaz bir boyutta. Ama Suudi Arabistan da bu noktada boş durmuyor. Yani oradan da ciddi bir potansiyel ortaya çıkabilir. Deniz gücüne baktığımız zamansa özellikle Türkiye'nin en iyi olduğu alandan bahsettiğimiz için yine muazzam bir potansiyel ortaya çıkıyor. Pakt'ın toplam deniz varlığı 338 adet. Bunların da 33'ü fırkateyn, 24'ü korvet, 22'si denizaltı. Burada Türkiye Pakt'ın can damarı, Milgem Korvet projesi, İ sınıfı fırkateyn projesi, Reis sınıfı denizaltı projesi ve bunların da ötesinde uçak gemisi inşa ediyor olması Türkiye'yi bu paktın denizde baskın gücü haline getiriyor. Zaten Türkiye ile Pakistan arasında bu alanda çok ciddi ortaklıklar da var. Türkiye'nin Pakistan için ürettiği Babür sınıfı korvetlerin ikincisi daha geçtiğimiz ay Pakistan envanterine girdi. Ortaklığın denizaltı gücü Türkiye ve Pakistan'ın omuzlarında çünkü Suudi Arabistan'ın bu alanda hiçbir varlığı yok. Pakistan'ın Çin tasarımı 8 adet havadan bağımsız tahrikli denizaltı tedarik süreci var. Türkiye'nin de mevcut envanterinin dışında bir de Reis sınıfı denizaltı inşası var. Bunu zaten biliyorsunuz. Daha önce kanalda bahsetmiştik. Türkiye dünyanın tamamından hızlı bir şekilde donanmasını güçlendiriyor şu anda. Aynı anda 30'dan fazla gemi inşa ediliyor. Bu muazzam bir rakam. Daha da ötesi saydığımız envanterin dışında Türkiye'nin TCG Anadolu gemisi var. Dünyanın ilk SİHA gemisi bu. Bu gemi dünyanın herhangi bir yerinde yıkıcı bir güç olarak görev yapabilir. Yanına inşa edilen TF-2000 hava savunma muhribi de bu paktı dünyanın eşsiz donanmalarından biri haline getirebilecek bir potansiyele sahip. Hepsinden de önemlisi Türkiye şu anda gerçek anlamda bir uçak gemisi inşa etmeye başladı. Yani bu üç ülke bir araya geldiğinde bundan belki 5-10 yıl sonra uçak gemisine sahip nadir oluşumlardan biri olacak. Yani donanma kısmını özetlersek Türkiye'nin omuzlarında yükselen ciddi bir potansiyelden bahsediyoruz. Füze kısmına geldiğimizde ise diğerleri öne çıkıyor. Suudi Arabistan bu paktın içerisinde doğrudan stratejik füzelerle ilgilenen bağımsız bir askeri branşa sahip tek ülke. Onların kraliyet stratejik füze gücü var. Bu oluşumun ülkenin 5 farklı yerinde yeraltı füze üsleri var. Envanterinde Çin yapımı DF-21'ler ve DF-3A füzeleri var. Ama paktın tartışmasız en gelişmiş balistik füze gücü Pakistan'da. Özellikle 2200 kilometrelik menziliyle Ebabil füzeleri inanılmaz bir potansiyele sahip. 3 ila 8 adet arası bağımsız
bağımsız olarak hedeflenebilen çoklu başlık taşıyabiliyor. Yani bir bölgeye attığınızda 8 ayrı başlık o bölgedeki istediğiniz 8 ayrı noktayı aynı anda vurabiliyor. Yani bu şu değil. Hani İran-İsrail savaşında İran füze attığında atmosfere girerken Tel Aviv üzerinde parçalanarak giriyordu ya. Bu öyle bir çoklu başlık değil. Bunun her başlığı kendi hedefine gidiyor. Yağmur gibi yağmıyor. Bu çok daha ötesi onun. Bunun yanında bir de 2750 kilometre menzilli Şahin 3 füzeleri var. Tabi bu adını saydıklarım önde gelenleri. Yoksa Pakistan'ın füze envanteri inanılmaz boyutlarda. Türkiye'nin ise şu an hali hazırda Bora ve Tayfun balistik füzeleri var. Yaklaşık 1000 kilometre menzili etkili şekilde vurabiliyoruz. Tabi saha 2026'da tanıtılan Yıldırım Han envantere girdiğinde işler tamamen farklı bir boyuta evrilecek. Çünkü 6000 kilometre menzilli kıtalar arası bir balistik füzeye sahip bir pakt haline gelecek bu oluşum. Bir de füze konusunda Türkiye balistik füzelerle sınırlandırmıyor kendini. Hassas güdümlü füzeler konusunda paktın en büyük gücü Türkiye şu anda. İster seyir füzesi olsun, ister havadan havaya füzeler olsun, Türkiye paktın bütün hassas güdümlü füze ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Hava savunma konusuna geldiğimizde de Türkiye'nin Çelik Kubbe projesi bu 3 ülkeye de yetebilecek potansiyele sahip. Tabi Suudi Arabistan şu an Patriot ve Taat gibi efsane sistemlere sahip. Ama bunlar herhangi bir gerginlikte ABD'nin izin verdiği kadar kullanılabilecek sistemler. O yüzden Çelik Kubbe bu pakt için kesinlikle çok daha kıymetli. Pakistan ise yine diğer birçok alanda olduğu gibi Çin yapımı yüksek irtifa hava savunma sistemini kullanıyor. Orta irtifada ise kendi sistemleri var. Yani bu alanda Suudi Arabistan alım yaparak ayakta duruyorsa da Türkiye ve Pakistan çok ciddi teknolojik altyapıya sahip. Ve bu iki ülke tecrübesini birleştirdiğinde dünyanın en gelişmiş hava savunma şemsiyelerini kurmayı başaracaklardır. Ve tüm bu saydığımız potansiyelin yanında bir de Pakistan 170 adet nükleer savaş başlığına sahip. Yani bu üçlü bir araya gelirse doğrudan bir nükleer güç haline gelmiş oluyor. Pakistan'ın nükleer şemsiyesi bu üçlünün nükleer bir tehditle baş başa kalmasını engelleyebilir. Tabi bu oluşum Müslüman bir oluşum. Yani nükleer bizim için sadece düşmanı caydırma amaçlı kullanılabilir. Bizim inancımızda böyle kitle imha silahları yok. Kullanamayız. Ama dediğim gibi düşmanı caydırmak için varlığı önemli. Biz kullanamayız desek de onlar kullanabilme potansiyelimizi düşünüp harekete geçemezler. Peki bu potansiyeli analiz ettikten sonra son olarak gelelim esas meseleye. Bu oluşum gerçekten ortaya çıkacak mı? Yani NATO benzeri bir askeri oluşum görecek miyiz? Bu mümkün mü? Şimdi bu noktada görüşmelerin olduğunu biliyoruz. Türkiye hem Pakistan hem Suudi Arabistan tarafıyla sürekli bir araya geliyor. Üçlü toplantılar yapılıyor. Hatta çok geri duruyor olsa da Mısır'da bu toplantıların çoğuna katılıyor. Yani genelde dörtlü toplantılar yapılıyor. Ama Mısır'ın böyle bir oluşuma katılma ihtimali çok yüksek olmadığı için dörtlü değil, üçlü bir potansiyelden bahsediyorum. Bu toplantıları düşününce elbette insan askeri bir oluşumun gerçekleşmek üzere olduğunu düşünüyor. Ama bu işler o kadar basit değil. Çünkü Türkiye şu an NATO'nun da bir parçası. Böyle bir oluşum NATO'ya alternatif bir oluşum olacak. Daha da önemlisi Türkiye dünün devleti değil. Hayallere kapılıp gaza gelerek hareket etmez. Evet, bu üç ülke bir araya geldiğinde ciddi bir potansiyel ortaya çıkıyor. Ama burada sorulması gereken daha önemli bir soru var. Bu üç ülke bir araya geldiğinde güvene dayalı bir potansiyel mi ortaya çıkıyor? Esas sorgulanması gereken kısım bu. Pakistan'la Türkiye güvene dayalı bir anlaşma yaparlar. Bir savaş halinde ne Türkiye Pakistan'ı ne Pakistan Türkiye'yi yalnız bırakmaz. Zaten bir anlaşmaya da ihtiyaç yok. En son Pakistan'ın Hindistan'la yaptığı savaşta Türkiye neler yaptı neler. Aynısını Türkiye yaşasaydı Pakistan da yapardı. Çünkü ta Osmanlı dönemine dayanan çok büyük bir dostluktan bahsediyoruz burada. Ama Suudi Arabistan tarafına geldiğimizde işler pek de aynı şekilde yürümüyor. Biz özellikle 2011'de başlayan Arap Baharı sürecinden sonra Suudi Arabistan'la çok zıt kutuplara yerleştik. Müslüman kardeşler konusunda biz nerede durduysak onlar tam karşımızda konumlandılar. Katar'a çökmek istediler. Özel kuvvetlerimiz Katar sarayını korumaya aldı. F-16'lar Türkiye'de sabaha kadar çalışır vaziyette bekledi. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır o dönem Katar'a yapmaya planladıkları operasyonu iptal etmek zorunda kaldılar. Sonra karadan orayı ablukaya aldılar. Yiyecek girişine bile izin vermediler. Türkiye uçaklarla buradan yiyecek gönderdi ve o oyunu da bozdu. Kemal Kaşıkçı olayı yaşandı. Türkiye Suudi Arabistan'ı ciddi anlamda köşeye sıkıştırdı dünya kamuoyu karşısında. Akdeniz'de ve Adalar Denizi'nde Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle sürekli askeri ortaklıklar yaptılar. Ortak tatbikatlar düzenlediler. Libya'da Türkiye Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek verirken onlar Halife Hafter'in arkasında durdular. Bir tek Sudan'da iki ülke yan yanaydı. O da hızlı destek kuvvetlerine Birleşik Arap Emirlikleri çok radikal bir destek veriyordu. Bu açgözlülük Suudi Arabistan'ı korkuttu biraz. O yüzden Türkiye ile aynı tarafı desteklediler. Yani kısacası 2021'e kadar neredeyse her alanda ciddi gerginlikler yaşandı. Neredeyse savaş durumuna geçildi. 2021'den sonra ise yeni oluşan dünya düzeninin etkisiyle normalleşme süreci başladı. Normalleşme çok doğal. Yani devletler arasında küslük olmaz. Bir zaman gelir gerginlikler bitirilir. Ama stratejik kararlarla bu gerginlikleri bitirdiyseniz yeniden güvene dayalı bir ilişki oluşturmanız kolay değil. Daha
daha çok çıkara dayalı olur. İşte Türkiye ile Suudi Arabistan arasında şu an çıkara dayalı bir ortaklık var. O yüzden Türkiye'nin Suudi Arabistan'a NATO'nun 5. maddesi benzeri bir garanti vereceğini zannetmiyorum. İşte bu yüzden de bu paktın oluşma ihtimali bana düşük geliyor. Peki bu görüşmeler boşa mı gidecek derseniz elbette boşa gitmeyecek. Türkiye'nin dış politikadaki rasyonel yaklaşımlarını göz önünde bulundurduğumda şahsi görüşüm şu. Muhtemelen Türkiye Pakistan'la ayrı, Suudi Arabistan'la ayrı bir anlaşma yapacak. Pakistan'la bir saldırı halinde işbirliği için sözleşirken Suudi Arabistan'la daha esnek bir anlaşma imzalanacak. Yani iki ülkenin savunma sanayi alanında işbirlikleri ya da askeri eğitim anlamında birbirine destek vermesi gibi yuvarlak ifadelerin olduğu, ilişkilerin kopmamasını sağlayacak ama Türkiye'ye hiçbir sorumluluk yüklemeyecek bir anlaşma imzalanacaktır. Yani özetle bence bu iki ülkeyle güven miktarınca anlaşma imzalanacak ki doğru olan da bu. Ama ne olacağını hep birlikte yaşayıp göreceğiz. Çünkü bugünlerde bu coğrafya gerçekten sürprizlere gibi. O yüzden her şeyi bir açık kapı bırakmakta da fayda var. Allah'a emanet olun.